Gelelim süvariye. Burada zaten belli. Kritik hasarı artıran hangisi ise onu direkt yapıştıracağız. %1'liğe bakıyoruz. Başka süvari yok çünkü değil mi Başka oyunda? süvari yok oyunda. Yalnız yiğitlik demiş. Burada bir zubu esintisi var mı? Savaşa girdikten sonra yalnızca bir savaş hedefi varsa birliğin aldığı hasarı 6 saniyeliğine bu kadar azaltır. Bundan sonra her 9 saniyede bir yalnızca bir savaş hedefi varsa kumandanın verdiği hasar 3 saniye boyunca %2 artırır. Bunu alan arkadaş kalabalık savaşlardan Timur. uzak duracak. Tamam mı? Ben bunu geliştiriyorum diyorsan bireysel takılacaksın. Sağda solda çalılara pusuya yatıracaksın. Tek orduya vuracaksın abi. O da zor bir Onu da ihtimal. Timur'a takacağım. Kaynayan kan demiş. Binekli kahraman kritik vuruş hasarı verdikten sonra birliklerin birimlerini yeniler. Yenileme oranı %105, %130 maşallah maşallah. Güzel ha ya. Yenileme oranları kudret bonusu. Vallahi çok iyi. Çok iyi. Gerçekten çok iyi arkadaşlar. Ve kahramanın ikincil vuruş beceri hasarını 3 saniye boyunca %7, %10. Bu abi. 9 saniyede bir Ama teklenir. Şu an için bu. 9 saniyede bir tekleniyor da şu an için bu. yok, muhtemelen hepsi Lubu için. Diğerlerini düşünerek bir şey koyduklarını düşünmüyorum. Şu ilk ikisi Lubu Kompu içindi şimdiye kadar. Seferberlik. Binekli kahraman 12 normal saldırı başlattıktan sonra onun beceri hasarını %15 azaltır. Ney? Birlikteki diğer kahraman... Ne? Binekli kahraman 12 normal saldırı başlattıktan Desteğe sonra verilecek. onun beceri hasarını %15 azaltır. Birlikteki diğer kahramanların beceri hasarını ise %4, %1. Atilla'ya ver. Atilla. Olur. En Net. fazla 2 kez birikebilir diyor. Abi Atilla olur. O öbür komutan geldiğinde Lubu ile beraber o da çok iyi hasar çıkarır. Evet. Atilla'ya olur bu. Yani 24 saldırı, 24 tane normal saldırı yaptıktan sonra binekli kahraman. Böyle bir süre var. İnşallah olabilir. 24 çarpı 3. Çifte saldırı olursa bak bunu Lubu'ya takarsan 12 normal saldırıyı çok çabuk yakalarsın. Bunu Lübü'ye takamazsın. Takamazsın, diğerleri hasar vurmaz diyorsun da hani erken alabilmek için hani yeni komutan geldiğini düşünürsün. Yok. Öbür Sen şurayı kaçırdın. Binekli kahramanın beceri hasarı hasarı %5 azaltır. azaltır diyor. Evet. Ha, Lubu'ya taksınlar abi. Kurtulalım Lubu'dan. Lübü'ye takın kurtulalım sizden. Atilla'ya takılabilir arkadaşlar. Güzel Atilla için. Zincir katili. Binekli kahraman 3 özelleştirilebilir. İkinci vuruş veya aktif beceri etkinleştirdikten sonra sıradaki kahramanın beceri hasarını %5 artırır. En fazla 2 kez birikir. Sıradaki kahramanın beceri hasarını. Bak, Durgavati'de aktif beceri var. Şeyde de var. Atilla'da da aktif beceri var. Hı hı. Onlar da kullanılabilir. İkincil vuruş becerisi kullanmıyoruz ama aktif becerisi var şeyin. Atilla'nın. Binekli kahraman diyor 3 özelleştirilebilir. İkinci vuruş veya aktif diyor. İkinci vuruş da olur diyor. 3 tane kullanırsa diyor sıradaki kahramanın beceri hasarını %5 artırır diyor. En fazla 2 kez birikebilir demiş. Süre vermemiş. Süre koymamış. Kalıcı olarak artırıyorsa çok iyi. Yani bunu şeyde de olabilir yani. Bence şu an Atilla'ya bu. Ya işte diğer komplar üzerinden yorum yapmak istemiyorum. Diğer komplarda da kullanılabilecek yerler var da işte. Gerek Evet. yok Yani şu an Lubuz. Sadece Lubuz. Alternatif yok çünkü arkadaşlar. Bu. maalesef. Atilla'ya bu arkadaşlar. Net. Şu an için net bu. Atilla'ya. Lubu için de ne dedik? Kritik olan dedik. Kaynayan kan. Şu an için bu. Kritik vurduğu zaman birim yeniliyor. 3 saniye boyunca da beceri hasarı atıyor. 9 saniyede bir tetik. Tek negatif yan 9 saniyede bir kez eklenmesi. Sıra geldi %12'liklere. Savaşın ilk 18 saniye boyunca alınan ilk beceri hasarı. Tamam. Bu varsa Gene zaten direnmiş. bunu varsa zaten alıyorsun. Timur'a veriyorsun abi bunu. Tamam, bu net. Timur'un belli. Evet. Timur'un bu. Garanti bu Timur'un arkadaşlar. Zincir katili de Atilla'ya %99 olabilir. Bakacağız. Diğerlerine bakacağız. Kan öfkesi. Öfke kazanır geç. Korkutma. Yalnızca bir savaş hedefi varsa binekli kahraman nasıl geç. Dolanla. Binekli kahraman beceri hasarı verdikten sonra ana hedef birliğin hareket hızını 6 saniye boyunca azaltır. Sit. Sit. Sit kompun Gitme. varsa bunu alabilirsin arkadaşım. Dur bir dakika. Birliğin kahraman beceri binekli kahraman beceri hasarı verdikten sonra ana hedef birliğin hareket hızını 6 saniye boyunca
azaltır. 12 saniyede bir kez tetiklenir. Verilebilir. Bu Sitcom'un e, arka birliklere. sitcom'u değil de ben şeyi düşünmüştüm ya, Belisarius, Ahsoka, Robin Hood. Hı hı. Robin Hood'un imzasında yavaşlatma etkisi olduğu zaman %20 hasar arttırım veriyor kumandana. Ama işte Evet. yavaşlatma etkisi bir Lubu'da var, bir de Sith'te var. Başka hiçbir kimsede yok. Hani bunu kullanarak acaba bu hasar arttırımından faydalanabilir mi? Fantazi olur ya. Ya Ama Ahsoka fantezi var olur işte. da ben Belisarius o Ahsoka var. dizilimin çok iyi olacağını düşünüyorum ayrıca. Bence de olur ya. Belisarius zaten iyi. Ahsoka zaten mükemmel bir destek. Robin Hood da zaten 5. sezonun yıldızı. Bence Belisarius Ahsoka ve Robin kullanılabilir. Bunu da alırsın abi. Ahsoka'ya verirsin. Ya da Robin'e de verebilirsin. Robin'e de olur ya. Robin'e Robin verebilirsin Hood'un bunu alıp. Bu şekilde beceri oynayabilirsin. hasarı var. Aynen. 12 saniyede bir tane atar herhalde. 6 saniye yavaşlatıyor. Yeterli. Söyle Abdullah abiye bu çıktığı zaman bunu bir dene. Dolanma çıkarsa süvaride bir tutsun bunu. Ya işte şey, bir seviye bizim Robin Hood. Yani basasımız da yok. Normalde ben oynuyor olsaydım şu an o Robin Hood 5'ti. Hiç Selahattin veya o karşı varyasyonları deniyordum ben çoktan da. Evet. Yani maalesef. Kesin yapardım Robin Hood'u 5. Yani sit oynardım, gene oynardım yani. Binekli kahraman ana hedefe verdiği hasar %9, %12, %15, %18 artar. Ana hedef olmayanlara verdiği hasar ise %5 azalır. Aynı senaryo gene. Kılıçtakinin aynısı. Olabilir. Olabilir arkadaşlar. Kullanılabilir. Bu zaman. İtibar. Savaşa girdikten sonra demiş. Her 9 saniyede bir ana hedef birliği kumandanın kuvvet binekli kahramankinden düşükse kumandan ana hedefe verdiği hasar 3 saniyede artar. 9 saniyede bir diyor. Geç abi bunu. Bize ani hasar lazım. Olabilir. Kullanılabilir. Bu dediğimiz olmadığı sürece. 9'a 3 düşük ya. Aynen. Zafer. Savaşa girdikten şunu bir sentezleyelim. Bir üstünde konuşalım. Çünkü bundan çok çıkan var. Ben grupta gördüm. Kime verilebilir süvaride? Savaşa girdikten ama şey dedik ki bak bu Atilla'ya garanti dedik. Timur'a garanti dedik. 18 saniye olayı savunma. Ondan sonra Atilla'ya bu kesin bu çok yüksek ihtimal olabilir dedik. Çünkü bir sonraki kahraman hasarını artırıyor. Biz Luby'ye bakıyoruz şu an. O ikisi varken arkadaşlar şu itibar ya gerek yok bence. Arka Abi bence kahramanlar çok için. kötü ya. Evet, arka kahramanlar için gerek yok. Bilginiz olsun. Zafer, savaşa girdikten sonra her 9 saniyede bir ana hedef birliğine kumandan süresi Onun tam strateji hali işte ya. rastlayıcı hali. Gölge kovalayan binekli kahraman normal bir saldırı başladıktan sonra %65 ihtimalle kahramanın bir sonraki beceri hasarını 3 saniye boyunca %10 artırır. Bu Bu da olur. Lubu'ya yapıştır. Direkt net Lubu'ya bunu koyacağım bence. Normal saldırı çok yapıyor zaten o. Çok yapıyor. Aynen çifte Yani saldırısı var. bir turda 3 tane yapıyor. %65 ihtimal mutlaka denk gelir yani. Bu Ama %100 beceri tutar bence. atardı işte. %100 denk gelir ya. Her beceriye denk gelir o. 3 saniyede süresi var ya 3 saniye boyunca %10 hasarını Tabii tabii. artırıyor. Lubu'ya net bu ya. Şu an gölge kovalayan okey dedik. Başka ne dedik? Bir de kritikli bir şey vardı. Can yenileyen, aynen, bir de onu diyordun. Kovalayan mı? Tamam. Onunla bunun arasına bakalım. Binekli kahraman kritik vuruş hasarı verdikten sonra birliğin birimlerini yeniler ve kahramanın ikinci vuruş beceri hasarını 3 saniye boyunca %7 artırır. Ben Ee, 9 saniyede bir tetikleniyor. Bir de her evet. zaman kritik vurmayabilir yani. Evet. Bence gölge Alttaki çok net. kovalayan. Normal saldırı bir turda 3 tane yapabiliyor. Evet. %65 ihtimalle illa biri denk gelir yani, üçte biri. Gözümüzden kaçan bir şey olmadı zaten. Sürelere odaklandık. 9 saniye 9 saniye görünce geç geç dedik. Sen bir 9'u mızraklıyla gördün mü kaçacak. sen bir mızraklıyla falan karşılaştığın zaman ya da sağlam bir Ramses'le falan karşılaştığın zaman ya da Miyamoto'yla karşılaştığın zaman Libu'yla yani 9 saniyede bir olayını beklemene gerek yok. Şimdi ne dedik? Gölge kovalayan şu an için bu için en iyisi dedik arkadaşlar. Ondan sonra direniş, Atilla'ya Timur'a direniş dedik ya da Timur'un yerine ne oynuyorsanız ee, Durgavati de olabilir. Orta kahraman yani. Ortaya koyduğunuz kahraman diyelim. Ortaya koyduğunuz kahraman için direniş dedik. Atilla'ya ne demiştik? güç özelleştirebilir. İkinci vuruş veya aktif beceri etkinleştiğinde sıradaki kahraman beceri hasarına %7, 8, 10 çok iyi. Bu kalıcı, bir de iki kere birikiyor. Aynen bu iyi.
Yani Üçüncü kahramanı da bu. üçüncü kahramanı da o. Tabii. Evet. Atilla'yı olur. Atilla'yı üçüncü kullanırsın. Ortada Timur kullanacaksın. Tabii net Atilla ya. Yani bunu mor sarı yakaladın mı %8'i yapıştırır yani net verir. Loop'u da Verir. kendi alacak bir o kadar da şeyden. Çok güzel olur. Hem oradan gelecek hem buradan gelecek. Gayet 10 numara 5 yıldız olur. Aynen aynen. Okçu Ruh okçu oyunda avcısı. ya. Ramses okçu. Aynı değil mi o ya? Bu Ramses'e kılıçta baktık ya. Okçuda da aynı şeyler vardır ya. Değişiyor Bakalım. mu bunlar acaba? Değişebiliyor. He. Kumandanın kumandan becerisi yalnızca bir birliğe isabet ettiğinde ek strateji hasarı verir demiş. %82 strateji bonuslu. Yüzük gibi. Yüzükvari. Geç. Kullanılabilir. Kullanılabilir. Zayıflık vurgusu. Saldırı defi debufflardan yakma, susturma, güçsüz düşürme etkilenirse binekli kahramanın strateji hasarı her debuff türü için %3 artar demiş. Limana Mulan için koymuşlar bunu. Mulan için belki olabilir ama Ramses zaten bu etkileri almıyor arkadaşlar. Theodora'nızda varsa özellikle. Hele susturmayı hiç almıyor 5 yıldız bir. Ramses susturulamıyor. Ama yakmayla güçsüz düşürmeyi alabiliyor. Belki Theodoran yoksa. bu şey mi? Saldırı hedefi debufflardan etkilenirse. Bu senin vereceğin hasar yani yakma, susturma, güçsüz düşürme hasarı sen Evet. verdiğin zaman oluyor. Ya bunları sadece Süleyman veriyor bu etkileri. Direkt Süleyman için bu. Neydi o yüzüğün ismi Süleyman'ın Süleyman'a yüzüyle takılan? beraber aynen. Aynen. Direkt Süleyman Süleyman yüzüyle için bu. beraber arkadaşlar bunu kullanırsanız Süleyman üzerinde 10 numara. Bence güzel. Tabii güzel olur. Süleyman Süleyman'da. oynayanlar için zayıflık vurgusu gayet tatmin edici arkadaşlar. Gayet güzel, iyi yapmışlar. Süleyman daha da güçlendirecek bir süs eşyası. Gayet tatlı. Yıldırım darbesi. Çifte saldırı durumundayken binekli kahramanın normal saldırılar ve ikinci vuruşlu becerileri %12 artırılmış hasar verir. Güzel. Mulan için güzel. İlk defa %1'lerde ana kahramanlar için en iyilerini gördüm ben okçuda. Zayıflık vurgusu Süleyman. Yıldırım darbesi Mulan. Çifte saldırı yaptıktan sonra diyor. Yani Mulan için. Binekli kahramanın normal saldırıları ve ikinci vuruş becerileri %12 artar mavide. %13 diyeceksin hatta. Morda %16, sarıda %20 hasar artışı. Fırtınanın gözü. Vay anasının gözü. Binekli kahraman ikinci vuruş becerilerini etkinleştirdikten sonra saldırı hedefine ek hasar verir demiş. Geç. Cacık. Hı, geç. Direniş standartımız. Yani özellikle Fatih'e falan verirseniz orta kahraman yine destek kahramanın üzerine direkt yapıştırın. Yani kan öfkesi yine öfke kazandırır. Geç. Savaş hazırlığı. Savaşa girerken birimlerin toplam konuşlandırma kapasitesinin %80 kadarını aşarsa binekli kahramanın tüm hasarı 12 saniyeliğine %10 artar. RAM'dan dolayı en nefret ettiğin özellik Özellik. %80. Kapat. Savaşa girerken birimlerin toplam konuşlandırma kapasitesinin %80 kadarını aşarsa yani %80'in altına indiği zaman arkadaşlar şu etki çalışmayacak. Erken hasar için bu ya. Erken safhada Erken hasar ne için vurup yapıştırırsan evet, o işte. 30 saniyede bir tetikleniz. 12 saniye sonra 42. saniyeyi bekleyeceksiniz arkadaşlar. Ya bak bunlar mesela şöyle kullanılabilir. Bak bazı yeteneklerde gene bu hasar oranları %10 falan oluyor ya. Hı hı. Şimdi bu 80'in altına düştükten sonra çalışmıyor. Bunun hasar oranları yüksek olsa mesela örnek veriyorum 20'den başlar 20, 23, 26, 30 diye gider. O zaman erken safhadaki hasar arttırımına faydası olabilir. Hasar oranları da düşük. Bunun en Evet. azından hasar oranları yüksek olmalı ki erken safhada işe yarasın. Şimdi Süleyman'ı söyledik, Mulan'ı söyledik. Daha Ramses'e geçmedik ama bu onları elde edene kadar kullanılabilir arkadaşlar. Ama geliştireceğiniz şey bu değil. Yani geliştirmeniz için bunu önermem ama bu kullanılabilir. Katliam. Düşman birliğinin birimlerini %20 seviyesinden az olduğunda düşman birliğinin birimleri %20 seviyesinden az olduğunda binekli kahramanın kumandan beceri hasarı %7, %10, %12 artar. Zaten %20'nin altına düştüğü zaman arkadaş sana vuramayacak zaten. Vuramayacak. Ya Birlik vuramadığını sayısı geçtin. Kumandan becerisiyle çalışıyor bir de. Kumandan becerisini belki vuramayacaksın. 20'nin altındayken. evet, %30'da vurdun. Bir daha vuramayacaksın belki. vuramayacak. Kumandan becerisi deyince de aklımıza kim geliyor? Mulan geliyor. Mulan zaten söyledik arkadaşlar. Ya Ramses'te kumandan becerisinde bir şey yok. Süleyman'a da zaten bu dedik. Yani e, onun dışında hepsi içinde şu olabilir.
Tüm Ya hasarı. başka var mı özellik? Yok. Yani Süleyman, Oğlum Mulan ve okçularım Ramses çok için kötüymüş ya. arkadaşlar bak. Süleyman, Mulan ve Ramses için arkadaşlar şu kullanılabilir. Daha Ramses'in özelliğine geçmedik. Süleyman'a bu çok iyi dedik. Mulan'a bu çok iyi dedik. O %1'liklerden çıktı. Ama %12'liklerde kumandanlar için şu an için savaş hazırlığı gözüküyor. Çok güzel bir Oynanabilir. etki gördüm. Aşırı riskten kaçma mükemmelmiş lan. Bakalım. Kumandanın bir kumandan meclisi etkinleştirdikten sonra birliğin hareket hızını artırır. Aldığı hasar ise 6 saniyeliğine %6 azaltır. Kaçarken kullanırsın bunu. Listen kaçınma. Ben de kaçınıyoruz senden. Kaçarken kullanırsın. Güç biriktirme. Bakalım. Savaşa girdikten sonra ilk 18 saniye boyunca aldığın hasarı %2, %3, %4, %5 demiş. Tamam, %3 diyelim. Azaltır. Ve her saniye ekstra bir öfke yeniler. Bu Birden fazla Ramses'e kahraman. kesinlikle olmaz. Evet. Çünkü öfke yenilemeler çalışmıyor Ramses'te. Ağlatıcı sözler. Her 9 saniyede bir %7, %10, %12, %15 ihtimalle 3 saniye boyunca düşmana şu debufflardan birini uygular. Yakma hasarı. Susturma ve İhtimalli. güçsüzleştirme. Bu şeyde kullanılabilir. Süleyman'ın yanında o Süleyman'ın hasarı var ya debuffladığı. Bu da ekstradan bir debuff atar. Bir de o yüzüğü kullanırsan garanti hasar alırsın şeye Süleyman'a. Gölge kovalayan. Binekli kahraman normal bir saldırı başlattıktan sonra %65 ihtimalle kahramanın bir sonraki beceri hasarını 3 saniye boyunca bak işte gölge kovalayan bu. Daha sadece bu şu an için bence bu. Dostlar bir beğeni atmayı eksik etmeyin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.